Sayın Teknoloji'den herkese merhaba. Bugün sizlere devrim niteliğinde bir ürünü tanıtacağız. Seil Diag AI, yapay zeka destekli araç arıza tespit cihazı. Türkiye'de ve dünyada ilk olan bu cihazı BMW i4 aracımız üzerinde test edeceğiz. Aynı zamanda Seil Diag AI serisinin B1 yazılımıyla BMW i serilerinin tümünde diagnostik işlemleri yapabilir, servis işlemlerini gerçekleştirebilir, canlı değerleri görebilirsiniz. Seil Diag ürünümüz normalde tek bir box'tan oluşuyor. BMW için kullanmak isterseniz ekstra bir extension box'ımız var. Bu ücretsiz olarak size zaten temin ediliyor. Bu şekilde birleştirdiğimiz zaman Seil Diag AI cihazını BMW i serisi araçların tümünde kullanabiliyorsunuz. Diğer modeller için extension box'ı kullanmanıza gerek yok. Direkt Seil Diag AI ile işleme başlayabilirsiniz. Şimdi dilerseniz cihazımızı bağlayalım. Cihazın detaylarıyla ilgili bilgileri de araç başında canlı şekilde sizlere verelim. Dediğimiz gibi extension box'ımızı da birleştirdikten sonra aracımızın klasik olarak diagnostik soketine cihazımızı yerleştiriyoruz. Cihazımız Bluetooth ve tablet aracıyla çalışıyor. Herhangi bir tablet ya da cep telefonu aracılığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi aracımızın içine geçelim. Ve belirtmem gereken durum, BMW i serisi elektrikli araçlarda diagnostik işlemi yapmanız için güvenlik amacıyla aracın içinde bulunmanız, koltukta oturmanız ve aracı çalışır hale getirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde diagnostik işlemlerini kısmen yapabilirsiniz ama güvenlik üniteleriyle ilgili hiçbir modüle bağlanamaz. Bunlardan bilgi alamazsınız. Bu da ara bir bilgi olarak geçelim. Seil Diag B1 yazılımımızı kullanıyoruz. B1 yazılımımıza girdiğimizde otomatikman zaten Bluetooth modülümüze bağlanıyor. Bizden araç modeli seçmemizi istiyor. Gördüğünüz gibi i3, i4, i5, i7, iX, iX1, iX3 yani elektrikli serilerin tümünde işlem yapabilirsiniz bu cihazla. Bizim aracımız i4. Modelimiz iDrive 40. Seçtiğimiz zaman araca bağlanıyoruz. Araçta toplamda 32 tane modül var. Burada tümünü görebiliyorsunuz. Araç erişim sistemi, aktif hız sabitleme, ABS, elektrikli park freni. Çok detaylı, hatta şöyle söyleyeyim, sağ ön led, sol ön led gibi her bir farın bile ayrı bir kontrol ünitesi var. Bu klasik alışageldiğimiz sistemlerden biraz daha fazla kontrol ünitesi demek. Fakat çok detaylı diagnostik işlemleri yapabiliyorsunuz. Burada bir noktaya daha değineceğim. Daha önceki videomuzda da bahsetmiştik. Elektrikli araçlarda arıza protokolü biraz farklı işliyor. Yani küçük uyarılar dahi arıza ya da uyarı olarak sisteme düşüyor. Bu aracın bozuk olduğunu değil, sadece anlık olarak belli sorunlar yaşadığını gösteriyor. Mesela bu araçta da şimdi göreceğiz. Kamera kötü hava koşullarında ön kamera veya arka kameramız kirlenebiliyor. Bu bir uyarı olarak sisteme düşüyor. Bu özellikle göz ardı etmememiz gereken bir durum. Elektrikli araç diagnostiği artık yeni nesil diagnostik işlemleri diyebileceğimiz formata geçiyor. Burada tüm modüllerimizi gördük. Dilersek tüm sistemleri tarama yapıyoruz. Burada tüm sistemleri şimdi ben tarayacağım. Biraz uzun sürüyor haliyle, 32 tane beyin olduğu için beynin yerinde olup olmadığı, onunla ilgili bir sorun olup olmadığını önce tespit ediyor. Daha sonra o beynin içinde bir arıza kodu olup olmadığını bize anlatıyor. Şu an gördüğünüz gibi tek tek taramaya başladı. Bekliyoruz burada. Bazı ünitelerde hata görecek. Bunları da göreceğiz zaten. Evet, tüm ünitelerin taranması tamamlandı. Gördüğünüz gibi tüm ünitelerde şu anda ekranda görünenlerde yeşil işaret var. Bu şu demek, kontrol ünitesine bağlandım, hatalarını kontrol ettim ve herhangi bir arıza yok. Aşağıya doğru indiğimde gördüğünüz gibi hatalı bir modülümüz varsa, bu mesela şarj arayüz modülünde ya da isteğe bağlı ekipman sisteminde oluşan arızalarda size sarı olarak gösteriyor ve içindeki arıza kodunun sayısını gösteriyor. Daha sonra aşağıda ben örnek olsun diye sol yan led ana ışık modülünün özellikle biz bağlantısını kestik. Burada da gördüğünüz gibi bağlantı yapılamadığında, yani o modülde direkt modülün kendisinde bir sorun varsa, bir arıza değil de modülün kendisi problemliyse gördüğünüz gibi kırmızı olarak o modülle komple iletişim kuramazsınız. Şimdi gördüğünüz gibi arıza olan ünitelerimizin listesini de görüyoruz. Tüm modüllere sorunsuz bir şekilde bağlandı. Bu tüm sistemleri tarama sayfamız bu şekilde. Burada daha fazla detay paylaşmıyoruz. Detaylar için artık o modülün içerisine girmek gerekiyor. Örnek veriyorum. EMI, elektrik makinesi elektronik kontrol ünitesi. Bu aslında merkezi beyin. Motorumuzu yöneten beyin bu olacak. Bağlantımız
tamamlandı. Bağlantı kontrolünde burada anlamsız bir sayı değeri görebilirsiniz. Bu o modülün seri numarası ile ilgili. Hata kodlarına geldiğim zaman bir tane hata kodu vardı zaten burada. Burada hata kodunun detaylarını görebilirsiniz. Şu anki tanımsız hata kodu diye geçiyor. Geri geldiğimde Kafas sistemine bağlanıyorum. Burada da gene bağlantı kontrolümüz gerçekleşti. Hatalara girdiğimiz zaman bir adet hatamız var. Bu az önce size bahsettiğim kamera görüş alanında kısa süre için bozulma. Yani önüne bir leke geldi ya da bir kirlenme oldu. Bundan dolayı otonom sürüş yetenekleri kaybolacağı için bunu size bir uyarı olarak veriyor. Şimdi en önemli özelliğimize gelelim. Seyildiyak AI yani yapay zeka destekli arıza tespit cihazımızın yapay zeka bölümü işte burada başlıyor. Yeni bir araç olduğu için, yeni arıza kodları olduğu için kullanıcıların çok detaylı bilgisi olmuyor bu araç üzerinde. Ve biz bu arıza kodunu gördük. Kafas kamera görüş alanında kısa süre için bozulmuş. Bununla ilgili herhangi bir fikrimiz yok. Neler yapabiliriz? Burada Seil Teknoloji'nin sadece BMW i serisi araçlar için geliştirdiği, eğittiği bir yapay zeka ile canlı olarak chat yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi arıza kodunun detayına tıkladığınızda altta AI asistan butonu var. Bu butona bastığınızda otomatikmen aracınızın marka, modeli, arıza kodu ve arıza açıklamasıyla beraber yapay zekaya bu bilgileri gönderiyor. Yapay zeka bu bilgileri işliyor. İşledikten sonra size bununla ilgili sorular soruyor ya da size çözüm önerileri sunuyor. Bu aslında sizin için bir yardımcı görevi görüyor. Şu an yapay zekanın cevabını bekliyoruz. Üstte de yazanı okuyabiliyorsunuz. Ben gene de okuyayım. Hata kodumuz 800 ABF. Açıklaması kafes kamera görüş alanında kısa süre için bozulmuş. Araç modelimiz i4. Güç iDrive 40. Birim ise yani ünite ise Kafas modülü. Şu an yapay zeka bununla ilgili araştırmasını yapıyor ve bize verdi. Merhaba, hata kodu 800 ABF BMW i4 modeli için geçerlidir. Ve Kafas biriminde bir sorun olduğunu gösteriyor. Kafas aracın ön camının üst kısmına yerleştirilen kamera sisteminin bir bileşenidir. Bu hata kodu genellikle kamera görüş alanında geçici bir bozulma olduğunda ortaya çıkar. Bunun nedeni kameranın çevresel koşullar veya kamera üzerindeki bir engel nedeniyle geçici olarak görüşünü kaybetmesi olabilir. Öncelikle aracın ön camının üst kısmındaki kamera bölgesinin herhangi bir engel veya kir birikimine sahip olup olmadığını kontrol etmenizi öneririm. Eğer bir engel ya da kir birikimi varsa bunları temizleyin veya çıkarın veya tekrar deneyin. Ayrıca aracın ön kısmındaki sensörlerin veya kameraların fiziksel olarak hasar görmüş olup olmadığını kontrol etmek de önemlidir. Eğer bir hasar varsa bu birim profesyonel bir şekilde değiştirilmelidir. Son olarak bu hata kodu genellikle ciddi bir sorun oluşturmaz ve genellikle geçici bir sorundur. Ancak kameranın doğru şekilde çalışmadığı durumlarda sürüş yardım veya güvenlik sistemleri etkilenebilir. Bu nedenle eğer sorun devam ederse ve araçta güvenlik veya sürüş yardımı sorunları yaşıyorsanız bununla ilgili bir uzmana danışmanızı önerebilirim. Şeklinde bir cevap verdi bize. Biz burada bu konuşmayı devam ettirebiliyoruz. Kameraları kontrol ettim. Temiz. Gönderdim. Yapay zeka şu an cevabımı işliyor. Hatta yanlış yazdım. Yazım hatalarında hiçbir sorun olmuyor. Yapay zeka sizi bu konuda anlıyor zaten. Cevabımız geldi. Anladığım kadarıyla anladım. Kameraları kontrol ettiğinizde temiz olduğunu belirttiniz. Temiz kameralar genellikle doğru çalışmalarını sağlar. Ancak bazen hata kodları hala ortaya çıkabilir. Gibi bu şekilde sürekli konuşabileceğiniz modülleri konumu ile ilgili size bilgi veriyor, öneriler sağlıyor. Dediğim gibi artık cebinizdeki bir diagnostik asistanı haline geliyor. Asistan bölümümüz bu şekildeydi. Geri dönüyoruz ve artık biz bu hatamızı düzelttiğimizi söylüyoruz. Kameralarımızı temizledik veya çalışıp çalışmadığını kontrol ettik. Arızaları temizle butonuyla bastığımızda hataları sildi. Tekrardan hatalar okuyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir arıza kodu kalmadı. Yenileyip tekrar okuduğumda arıza kodları silindi. Şu anda ilk kullanım etaplarımız bu şekilde. Tabii ki Seyildiyak AI'ın kullanım açısından ve menüler olarak çok daha geniş açıklamaları, videoları olacak. Bu videoda çok kısa canlı veri ve fonksiyonlar bölümünü de size anlatmak isterim. Canlı verilerde aracın anlık akü durumu, hızı, elektrik tüketimi gibi verileri canlı olarak takip edebilirsiniz. Fonksiyonlar bölümünde
bazı pil testleri veya fonksiyon testlerini yapabilirsiniz. Bunlarla ilgili ayrı bir video çekeceğiz. Bugünlük Seyil AI BMW serisi üzerinde B1 yazılımıyla diagnostik işlemini yaptık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Seyil Teknoloji'yi takip etmeye devam edin.